videoya hoş geldiniz. Artık videoların seslendirmesini ben yapacağım. Demek oluyor ki bu da aslında ilk videomuz olabilir. Bugün Türk mitolojisindeki çok önemli bir karakteri inceleyeceğiz hep beraber. Erlikan. İsterseniz öncesinde Erlikan'ın hikayesini anlatalım. Sonrasında biraz kendimize yorumlayalım. Başlangıçta her şey sonsuz bir suyun üzerindeydi. Uçsuz bucaksız bir karanlık vardı. Ne yer vardı ne de gök. Sadece su. Ülgen adına tek başına bir varlık süzülüyordu. Bir gün kendi yansımasını gördü ve bir can yoldaşım olsun diye düşündü. Bu düşüncesiyle birlikte bir anda sudan ilk varlık olarak Erlik'i yarattı. Erlik başlangıçta Ülgen'e çok yakındı. Onunla birlikte evreni yaratma görevini bile üstlenmişti. Ülgen suyun en altından toprak getirmesini istedi. Erlik bu görevi yerine getirdi. Ama içinde büyük bir kıskançlık yaşanmaya başlamıştı. Getirdiği toprağın bir kısmını gizlice ağzında sakladı ve kendine ait bir dünya yaratma hırsına kapıldı. Ne var ki ülkenin o yaratıcı gücü bu hırsı fark etti. Erlik'in ağzındaki toprak büyüdü ve onu boğacak hale geldi. Erlik acı içinde çığlık attıkça toprağa tükürdü ve engebeli, çukurlu, bataklıklarla dolu yeryüzü ortaya çıktı. Yani şu an üzerinde bulunduğumuz dünya, dağlar, ovalar, deniz. Peki sonrasında ne oldu? Bu itaatsizlik Erlik'in sonu oldu. Ürgen'e isyan eden, onun gücünü kıskanan ve kendine ait bir krallık kurmaya çalışan Erlik gökten kovularak yer altına sürüldü. Artık o iyiliğin ve aydınlığın karşıtı olan karanlığın ve kötülüğün hükümdarıydı. Sürüldüğü yer en derinlerdeki soğuk ve karanlık bir diyardı. Yani yeraltı dünyası. Erlik bu diyarın kendine özgü bir düzenini kurdu. Orada ölümün, hastalıkların ve kötü ruhların efendisi oldu. Demir bir tahtta oturuyordu ve kara bir demir sarayda yaşıyordu. Hatta bazı kaynaklarda yüzünün kana benzediği, sakalı ve bıyıklarının çok uzun, hatta kulaklarına astığı bile söyleniyordu. Ve onun himayesinde bir sürü çeşitli kötü ruh vardı. Ama Erlik'in bir amacı vardı. Hatta en büyük amacı o Ülgen'in yarattığı insanları baştan çıkarmak ve kendi karanlık dünyasına çekmekti. Bazı yaratılış efsanelerinde Erlik'in o insanların yasaklanan ağacın meyvelerini yemelerine neden olan cennetten kovulmalarına da yol açtığı anlatılıyor. Yani böylece insanlar hem iyiliği hem de kötülüğü bilerek yaşamaya başlıyor. Ve böylelikle Erlik'in kötülükleri tüm yeryüzüne yayılıyordu. Ama Erlik bu kadar basit değildi. Öyle sadece kötü değil. Aynı zamanda insanların içindeki hırsın, kıskançlığın ve güce duyulan arzunun da bence en önemli sembolü. Onun hikayesi iyi ya da kötü, aydınlık ya da karanlık arasındaki ebedi mücadelenin aslında mitolojik bir dille anlatımı. O evrenin dengesini bozan değil. Aksine iyiliğin var olabilmesi için karşıtlığının da var olması gerektiğini gösteren önemli bir figür. Zira onun olmadığı bir dünyada iyiliğin de bir anlamı kalmazdı ki. Bu yüzden bazı inanışlarda ölüm ve hastalık gibi kaçınılmaz olayları yöneterek evrenin döngüsünü sürdüren bir düzen koruyucusu olarak da görülüyor. Aslında Erlik, Ülgen'in yanında dururken iyi bir yaratıcıydı. Ancak Ülgen'in sahip olduğu güce duyduğu o hırs, onu kendi yaratıcılığını yanlış yöne kullanmaya itti. Günümüzde de insanlar bir başkasının başarısına, gücüne veya konumuna duydukları kıskançlıkla kendi potansiyellerini doğru kullanmak yerine yıkıcı ve olumsuz yolları da sapabiliyorlar. Bu Erlik'in ben daha iyisini yaparım hırsının aslında modern bir yansıması. Kendini kanıtlama ve rekabet etme arzusu eğer kontrol altına alınmazsa Erlik gibi bir düşüşe açılabileceğini gösteriyor aslında. Erlik'in yer altına sürülmesi aslında modern felsefenin ikililik kavramını çok iyi gösteriyor bize. Yani iyiliğin var olabilmesi için kötülüğe, aydınlığın var olabilmesi için karanlığa ihtiyacımızın olduğu fikri. Aslında Erlik öyle basit, kötü bir karakter değil. Bu dünyanın, bu dengenin zorunlu bir parçası. Kötülük ve zorluklar bireyleri ve toplumları daha güçlü, daha iyi ve daha bilinçli olmaya iter. Erlik'in karanlığı olmasaydı Ülgen'in aydınlığının bir anlamı kalır mıydı ki? Ama bakmamız gereken bir nokta daha var sanki bu hikayede. Erlik başlangıçta sistemin parçasıydı.
Ancak sistemin kurallarına uymak yerine kendi kurallarını koymak istedi. Bu günümüzde kuramsal yapılarda, yönetimlerde veya sosyal sistemlerde yaşanan krizlerin de bir metaforu olabilir. Bir sistemin içinde yer alan bireyler veya gruplar kendi çıkarları için sistemin temel prensiplerine karşı geldiklerinde bu durum erliğin yer altına sürülmesi gibi yıkıcı sonuçlar da doğurabilir. Bugünlük ve videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok önemli. İyi ya da kötü yorumlarınızı iletirseniz bana en azından bu kanalı çok daha iyiye beraber taşıyabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.